Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomda böbrek hastaları yaz mevsiminde ne tüketebilir konusuna değineceğim. Bildiğiniz gibi şu anda artık yaza girmek üzereyiz. 22 Mayıs 2024 tarihindeyiz. Artık yaz meyveleri, yaz sebzeleri, yeşillikler çıkmaya başladı. Tabii bolluk, bereket dolu her taraf. Ve hastalarda ne diyor böbrek hastalığı olanlar? Bu meyvelerden, sebzelerden, yeşilliklerden, işte bakliyatlardan ilave olarak başka neler tüketebiliriz bu dönemde gibi sorular geldiği için bu videoyu şimdiden hazırlamak istedim ki bazı çünkü değişiklikler, yenilikler de var. Bu yenilikleri de sizlerle paylaşmak istedim ve hayatınızı daha da kolaylaştırmayı amaçladım bu şekilde. Umarım faydası olur. Diğer videolarda yaptığımın tersine bu videoda önce özeti verip sonra ana konuya girmek istiyorum. Bunu yapmamın sebebi de şu: birçok insan genelde hep böyle uzun videolarda uzaklaşıyorlar maalesef. Hemen kısa bilgi istiyorlar. Short video gibi. Fakat benim tarzım bu tarz değil arkadaşlar. Ben genelde ansiklopedik bilgiler, eğitici bilgiler anlatıyorum. Aynı karşımda nasıl öğrencilerim var, üniversitede ders anlatıyorsam aynı sizlere de bu şekilde anlatıyorum. Hem ben sizlere anlatıyorum hem de sizin yorumlarınızdan ben de öğreniyorum arkadaşlar. Hem öğretmenim hem de öğrenciyim aynı zamanda. Sizler de inşallah bu anlattıklarımdan fayda görürsünüz. Şimdi anlatacaklarımı özetleyeceğim olursam 7 madde var. Birincisi, biz daha önceden bu sebze videoları, meyve videoları 2 tur yapmıştık. Hatta güncellemiştik. Bu 3. turla yeniden güncelliyoruz. Çünkü yeni birçok bilgiler geliyor. Birincisi, domates, patlıcan, biber, soğan, kuru soğan, sarımsağı biz böbrek hastalarına genelde nasıl öneriyorduk? Haftada 2 kez közledikten sonra veriyorduk. Közleme önemli burada. Ya tavada, ya fırında ya da mangalda közlenecek. Yağsız tavada da olabilir bu. Buhar da olabilir ama buhar önermiyoruz burada. Veya sıcak suya koyup suyunu atmayı burada önermiyoruz. Bu saydıklarım sadece közlendikten sonra tüketilebiliyor. Çünkü içindeki oksalat ve potasyum ancak bu şekilde bunların azaltılabiliyor. Tam çıkmıyor tabii ki. Şimdi 2 olan bu ürünlerimizin sayısını 3'e çıkarttık. Yani sezonunda hem de katkısız olarak gayet doğal yetişebiliyor. Miktarı biraz daha artırdık ki daha yaşam kaliteleri artmış olsun. Yani haftada 2, haftada 3 oldu. Bunun yanında salatalık, roka, maydanoz, yeşil soğan, bezelye, börülce ve bakla tüketiminin de şartlarını biraz daha gevşettik. Daha fazla böylece tüketebilirler. Tabii şartları var. Birazdan anlatacağım. Meyvelere ayrıca kiraz da ilave edildi. Daha önce vardı, onu da biraz bollaştırdık. Yine bu dönemde güllerin çıktığı dönem. Gül çayı. Gül çayı böbrek dostu bir içecekti. Buna şu anda başlamanızı öneriyorum. Tam sezonu şu anda güllerin. Bir de ev yapımı limonatayı ilave ettik. Bu yaz döneminde özellikle içeceklerden bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Ayrıca yine böbrek dostu ve böbrek hastalarının tüketebileceği menemen, zeytinyağlı yaprak sarması ve patlıcan kebabının tariflerinde özelliklerini sizlere anlatacağım. Bunları da tüketebilirsiniz. Bu arada daha önceden de hastalarımıza verdiğimiz, işte mevsiminde tükettiğiniz, mevsimi dışında da kurularını da tükettiğiniz neler vardı? Mesela hünnap. Hünnap'ın çayı, kurusu. Şimdi sadece bunları, hünnapı, lahana turşusunu ve ceviz suyunu sadece sezonunda tüketmenizi istiyorum. Mesela şu anda cevizin sezonu değil. Cevizler Eylül gibi, işte Ağustos sonu, Eylül gibi, Ekim gibi hasatları yapılıyor. O zaman tüketin ceviz suyunu. Şu anda ara verin. Yani sürekli tüketmeye gerek yok. Her ürünü kendi sezonunda tüketirseniz çok daha faydalı olur. Belli dönemde ara verin. Mesela lahana turşusu. Elma sirkeli, zeytinyağlı, limonlu. Bizim o probiyotik olan normal lahana turşusundan bahsetmiyoruz. Normal turşuyu yediniz mi? Tuz deposu. Tansiyonunuz yükselir, kalp krizi geçirirsiniz, beyin kanaması olursunuz. Benimki ise sirke ve limonla tatlandırılmıştı. Bunun videoları da var. 2 tane videosu var. Oradan yine bakarsınız. Şu anda lahanaları ara verin. Lahanalar ne zaman çıkıyor? Eylül sonu, işte Ekim civarında. O zaman tekrar başlarsınız. Yaz lahanası da var ama önermiyorum. Dediğim gibi vücudunuz biraz dinlensin. Yine hünnapta da aynı şekilde. Şu anda kurularını tüketmeyin. Bu da yine Ağustos sonu, Eylül gibi çıkıyor. 1-2 ay dayanıyor. Ondan sonra kayboluyor. İsteyenler bunları yine buzdolabına, derin dondurucuya koyup belli bir miktar kullanabilir ama. Mesela yarım kilo, 1 kilo yeterli olur. Yıl boyu kullanmayın. Bu da önemli bir bilgi. Çünkü gelen hastalardan bakıyorum hiç ara vermeden non-stop sürekli kullanıyor. Bu iyi değil.
Vücut biraz ara versin ve dinlensin. Tamam. Şimdi bunların ayrıntılarına girelim arkadaşlar. Bir, yeşillik ve sebzelerde ne gibi yenilikler yaptık? Biraz önce de bahsettiğim gibi domates, patlıcan, biber, biberlerin içinde işte sivri biber, dolmalık biber. Aslında bunlar arkadaşlar sebze değil. Normalde meyve. Ya çekirdekli olan hepsine meyve deniyor. Domateste, patlıcanda, biberde, yeşil fasulyede ama halkın anladığı, bizim genelde bildiğimiz bunlar sebze olarak biliniyor. Kafa karışıklığına yol açmamak için sebzelerin içinde aldım bunları da. Ama onu da bilin. Yani teknik olarak bunlar tohumu varsa, çekirdeği varsa meyve grubuna girmektedir. Ama biz sebzede anlatıyoruz. Sonra kuru soğan. Bunları ortalama haftada 2'şer tane öneriyordum. Şimdi haftada 3'e çıktık. Sarımsağı da 2 ile 5 diş öneriyordum. Onu da ortalama 8 dişe kadar çıkmış olduk. Yani bir tane toplamını közledikten sonra ama. Şimdi bunlarda da orta boy ne demek? Bunu da bilmenizde fayda var. Kuru soğanın orta boyu 100 gram. Patlıcanın orta boyu 200 gram, orta boy dolmalık biber 100 gram, orta boy yeşil biber 40 gram, orta boy domates de 100 gram. Bunları haftada 3'er tane kullanabiliriz, tüketebilirsiniz arkadaşlar. Közleyin. Ya mangalda ya fırında ya da tavada, çok kolay. Közledikten sonra güzelce yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sakın çiğ olarak yemeklerinizin içine koymayın. Şimdi çiğ olarak doğruyorsunuz domatesi veya soğanı, içindeki maddeler yemeğin içinde kalıyor. Ama közlediğiniz zaman o suyu çıkıyor. Ondan sonra tüketmenizi istiyorum bunu. Tam %100 olmasa da yine de faydası var. Özellikle oksalat açısından çok tehlikeli. Hep insanlar potasyuma kayıyor. Bu potasyumdan da tehlikeli. Oksalatı çok istemiyoruz. Onun için dikkatli olmak lazım. Başka buna ilave olarak taze sarımsak. Yalnız taze sarımsağı arkadaşlar böbrek hastalarına GFR değerlerinden bağımsız olmak üzere önermiyorum. Ama közlenmişini, kelle sarımsağı, bunları kullanabilirsiniz. Rokaya gelelim. GFR değeri 15'in üzerinde haftada bir tutam tüketebilirsiniz. Yani 20 grama denk geliyor. Böbrek taşı olanlar ise bunun yarısını, yani 10 gram kadar tüketebilirler. Yine maydanoz ve yeşil soğanda da biraz gevşemeler yaptık. Böbrek çalışma oranını gösteren GFR değeriniz 15'in üzerinde ise haftada bir tutam yeşil soğan da tüketebilirsiniz. Yani 50 grama denk gelecek şekilde yine bir tutam, yani 50 ile 100 gram arasında da maydanoz tüketebilirsiniz. Eskiden bunları hiç vermiyorduk ama yeni yaptığımız çalışmalar ve dünyadan da gelen yayınlarda bu sebzeler üstünden olan şeylerde potasyumun yükselmesi diğer hayvansal ürünler kadar kötü olmuyor. Yani dengelenebiliyor bu. Onun için tabii bunları biz şimdi önerirken her hastaya aynı şeyi önermiyorum ben. Mutlaka sizi takip eden nefroloğunuzla işbirliği içinde olmanız lazım. Mesela bana da hasta geliyor. Hastanın entelektüel düzeyine bakıyorum, kapasitesine. Hasta yakınları nasıl, dediklerimi anlıyor mu, anlamıyor mu, evde kimse var mı yok mu, yaşlı mı değil mi, dediklerimi yapabiliyor mu? Dikkat etmezse 2 tutam 3 tutam da yer. Alzheimer'i vardır, demansı vardır. Potasyum yüksekliğinden kalbi durur, arrest olur. Çünkü potasyum çok tehlikeli. Böbrek hastalarında bu sebze ve meyvelerde de potasyum çok fazla bulunuyor. Yine böbrek taşını falan da tetikleyebilir. Peki salatalığa gelelim. Salatalık da normalde ilave olarak şimdi şu dönemde haftada 2 veya 3 tane, yani 200 ile 300 gram kadar salatalığı kabuklarını soyarak tüketebilirsiniz. Kabuğunda E vitamini deposu var, güzel, ama kabukta potasyum açısından zengin arkadaş. Onun için kabuklarını soyarak tüketilmesini istiyorum. Ama böbrek çalışma oranını gösteren GFR 15'in altında ve potasyum 5,5'un üzerinde ise bu hastalarımız uzak durması lazım veya haftada bir kez bir tane, yani salatalık yine de tüketebilirler. 15'in altında bile olsa İzin veriyorum. Dediğim gibi burada nefroloğun çok büyük önemi var. Bizim hastalarda ben mesela 10 yıllık takipli hastam. Hastamın ben içini dışını her tarafını biliyorum. Tavrını, hareketlerini, neler yapıyor, neler yapmıyor. Dediklerimi yapıyor mu, yapmıyor mu. Bazen böyle bazı hastalar da oluyor. Hiç ilgilenmiyor bile. Daha erken dönemde tabii diyalize giriyor bunlar. Kalp krizi geçirebiliyor. Dikkat etmezseniz hepsi bozuluyor. Ama dikkat eden, böyle milimine, hatta özellikle hastalarımızın eşleri, özellikle kadınları tebrik ediyorum bu konuda gerçekten. Dediklerimi bırakın, ben bir diyorsam o 10 yapıyor. O kadar titiz davranıyorlar. Öncelikle tebrik ederim onları. Özellikle bu annelerimizi, kadınlarımızı, hastalarımızın eşlerini, ama bazen de kocaları da yine aynı şekilde çok bilinçli oluyor. Hepsini tebrik ederim. İşini düzgün yapan bütün insanları canı gönülden tebrik ederim. Kendilerine faydası oluyor tabii. Biz de mutlu oluyoruz. Hastamız mutlu oldu mu ben de mutlu oluyorum. Peki devam edelim. Bamya, enginar,
kabak, taze fasulye, semizotu. Bunlar da yine bu yaz döneminin ürünlerinden arkadaşlar. Bamyayı bu saydıklarımı haftada 1 veya 2 porsiyon olacak şekilde. Taze fasulyenin porsiyonu kaç gram? 200 gram. Kabağın ortalama 100 gram. Enginarın ve bamyanın da birer porsiyonu 100 grama denk geliyor. Haftada 2'şer porsiyon bunlardan tüketebilirsiniz. Nasıl olacak ama? Ilık suda 60 ila 70 derece kadar suda 2-3 dakika tutun veya buharda bekletin. Ondan sonra suyunu attıktan sonra normal yemeğini yapıp yiyebilirsiniz. Eskiden ne öneriyorduk? Bunları sıcak suya koyun, haşlayın, işte 100 derecede kaynıyor. Hiç gerek yok bunlara. Çalışma sonuçlarında şu çıktı. Ancak potasyumun hiç düşüremiyoruz. 5,5'un üstünde. İşte potasyum düşürücü alıyor. Buna rağmen yüksek. Tamam, onlar haşlasın, suyunu atsın. Posa kalıyor fakat geriye öyle yaptığımız zaman. Bütün vitamin, minerali gidiyor. Biz de kendimizi geliştiriyoruz sürekli arkadaşlar. Yeni veriler geldikçe şimdi yaklaşık 20 yıllık bir deneyim oldu. 2007 yılından beri, yani 17 yıl, 18. yıla girmek üzereyiz. Tabii bu bilgiler gittikçe artıyor ve böylece daha güzel sonuçlar açığa çıkıyor. Tamam, bunları da tüketebilirsin. Başka semizotu, yine bu dönemin güzel ürünlerinden bir tanesi. Tüm böbrek hastalarına günde 1 porsiyon, yani 100 gram kadar semizotu yine ılık suda tutup suyunu attıktan sonra, haşlama yok arkadaşlar, veya buharda tuttuktan sonra tüketebilirsiniz. Yalnız gut hastalığı olanlar haftada 1 porsiyon tüketebilirler. Ürik asidi yükseltebiliyor. Böyle bir özelliği var. Patates yine bu dönemin ürünlerinden bir tanesi. Böbrek çalışma oranını gösteren GFR 15'in altı ve potasyum 5,5'un üzerinde ise haftada 1 küçük boy, yani 100 gram. Diğer hastalar ise haftada 1 ila 2 tane orta boy, yani 200 ila 400 gram olacak şekilde orta boy haşlanmış patates tüketebilirler. Bakın, birçok hasta patates tüketiliyor mu diye hayatında ilk kez duyuyor. Evet, tüketebilirler. Dediğim gibi doktorunuzla irtibat halinde olursunuz. Potasyumunu takip edersiniz. Rahatlıkla tüketebilirsiniz bu dönemde. Mısır yine yaz meyvelerinden bir tane. Aslında meyve ama bu da yine bir sebze olarak işin içine koyduk burada. Mısırın özelliği ne olması lazım arkadaşlar? Aslında mısır, bir tahıl bu da. Çünkü mısır taneli, tahıl grubuna giriyor. Meyve değil. GDO'suz olması lazım. Haftada yarım mısır koçanı, yani 100 gram kadar mısırı haşlayıp suyunu attıktan sonra tüketebilirsiniz. Bu popcorn, yani patlamış mısır olarak önermiyoruz. Haşladıktan sonra tüketin. Ispanağa gelelim. Ispanak da yine bu Mayıs'la Kasım aylarında olabiliyor. Yine yaz döneminde de oluyor. Haftada 1 porsiyon kadar öneriyoruz arkadaşlar. Yani 200 gram olacak kadar. Bunları yalnız iyi temizlememiz lazım. İçinde taş falan vesaire olmaması gerekir. Sirkeli sudan da geçirebiliriz. Yalnız kalsiyum oksalat cinsi böbrek taşınız varsa veya böbrek çalışma oranınız 15'in altındaysa o zaman yarım porsiyon. Potasyum yine 5,5'un üstündeyse 100 gram kadar tüketebilirsiniz. Lahana ve lahana turşusuna ne demiştik? Bu dönemde ara vermenizde fayda var. Eylül-Ekim gibi tekrar başlarsınız lahana turşularını tüketmenize. Peki baklagillere gelelim. Bu dönemde baklalar da var. Bol çıktı bakla. Baklada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Baklanın içi değil de, iç bakla değil de dışını, aynı yeşil fasulye gibi, bunu yine ılık suda tutup suyunu attıktan sonra tüketebilirsiniz. İç baklayı ise o da çok lezzetli oluyor. İşte favası vesairesi ezdikten sonra meze olarak da kullanılabiliyor. Haftada 2 yemek kaşığı sadece, yani 30 gram kadar tüketebilirsiniz. Ama böbrek çalışma oranınız 60'ın üstündeyse bütün bu saydıklarımı genelde sınırı olmadan tüketebilirsiniz. Eğer potasyum normalse, fosfor değerinizde bir sorun yoksa. Burada da hem fosfor hem potasyum açısından sorun olabiliyor. 2 yemek kaşığı yeter. Bir insan otursa 30-40 kaşık bile yer ama yapmayın işte bunu. Dikkatli olun. Bezelye yine taze ve yeşil olarak haftada 2 yemek kaşığı yine 30 gram kadar tüketebilirsiniz. Börülce yine haftada 2 yemek kaşığı 30 gram kadar tüketebilirsiniz. Bakliyatta kuralımız neydi? Bir haftada toplam 200 gram kadar tüketebilirsiniz. Dolayısıyla burada saydıklarım 90 gramı tutuyor. Gerekirse diğer bakliyatlardan da yine tüketebilirsiniz. Ama potasyum, fosfor ve ürik asit eğer yüksekse haftada 200 değil de 100 gram kadar tüketilmesi lazım. 60'ın üstündeyse ama böbrek çalışma oranınız, o zaman sınırlama olmadan yine tüketebilirsiniz. Gelelim menemene. Menemen nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Geneli söyleyelim. Yumurta var bizim hastalarımızda. Ne demiştim ben yumurtaya? Günde 2 tane, 3 tane, hatta 4 tane beyazını tüketebilirsiniz. Bir aksilik yoksa. Sarısını da haftada 2 kere tüketebilirsiniz. O zaman bu menemen için yumurtayı da burada tüketme imkanınız var. İşte gut hastalığı olan
olanlarda bunları yarıya düşürüyorduk. Özellikle de sarısını. Beyazı çok zarar vermiyor gutta ama sarı zararlı. Yeşil sivri biber haftada 2 tane 3 tane tüketme hakkınız var demiştim. Onu yine burada közledikten sonra ama. Kuru soğan yine közledikten sonra yine burada kullan. Domates, zeytinyağı, maydanoz, pul biber veya karabiber, tuz. İsteyenler de kıyma da koyabilir. Haftada yarım kilo et serbest değil miydi? 500 gram olacak şekilde çiğ olarak. Pişmişi ne kadardı? 350 gram. Tamam. Yani bütün bunların hepsi serbest. Sadece miktarlarına dikkat ederek alın size menemen. Gayet güzel. Ben kıymalı yapmak istemiyorum. Tamam yapma. O zaman diğerlerini kullanarak yapabilirsiniz. Şart ne? Domatesi, bibere bakın içine çiğden koymayın. Tekrar uyarıyorum. Önce közleyin. Közledikten sonra içine koyun. Salça yapacaksınız. Önce közleyin biberi veya domates. Ondan sonra yapın. Bak kural bu kadar basit. Basit kural ama bilmeniz lazım işte bunları. Tamam devam edelim. Zeytinyağlı yaprak sarması. O en güzel yemeklerden bir tanesi değil mi? İnsanın böyle ağzının suları akıyor. Böyle limonlu güzel yanına da yoğurt koy vesaire. Burada ne kullanıyoruz arkadaşlar? Şartımız şu. Böbrek çalışma oranınız 15'in üzerinde ve potasyum değeriniz 5,5'un altındaysa haftada 6-7 tane yani 150 gram kadar yaprak sarması tüketebilirsiniz. Bu önceden yoktu. İlave olarak koyuyor yaz döneminde olduğu için. Ama yaz dönemi çıkınca taze yapraklar kaybolunca o zaman yapmayın. O zaman da beyaz lahana kullanabilirsiniz. Şimdi burada malzemelerimiz ne? Üzüm yaprağı. Tamam kullanabilirsiniz. Bulgurla pirinç içine konulabilir. Biz bulgurla pirinci nasıl öneriyorduk hastalarımıza? Aksi bir durum olmadığı sürece haftada 200 gram bulgur, 200 gram da pirinç. Diyabet olanlarda beyaz pirinç yerine daha çok bulguru öneriyorduk. 200 gram. Diyabeti olanlarda pirinci ne kadar öneriyorduk haftada? 100 gram kadar. Yani bir su bardağı dirisini koyduğunuz zaman onu yemeklerde kullanın. İşte haftada ortalama 6-7 kaşığa denk geliyor yemek olarak. Kuru soğan biraz önce dedim haftada 2 tane 3 tane yine kullanabilirsiniz. Tuzsuz salça. Onu siz yapabilirsiniz. Biber veya domates salçası olarak közlendikten sonra. Maydanoz haftada bir tutam, yarım tutam, bir tutam serbestti. O da zeytinyağı günde 3-4 yemek kaşığı serbest. Limon günde çeyrek veya yarım limon yine tüketebilirsiniz. Baharat olarak da karabiber, kırmızı pul biber, kimyon veya sumak yine kullanabilirsiniz. Yalnız naneden uzak durun. Naneyi ben anlatmıştım. Hem oksalat hem potasyum açısından iyi değil. Nane ve kekik. Böbrek hastalarına çok önermiyorum ama 60'ın üzerinde o zaman tüketebilirsiniz. Başka İşte karabiber ne kadardı? Günde yarım çay kaşığı zaten müsaade ediyorduk. Pul biberi günde 1 çay kaşığı yani 3 gram. Kimyon günde yarım çay kaşığı yani 1,5 gram. Sumak da günde 2 çay kaşığı yani 6 gram. Bu miktarlarımız da bizim belli. O zaman bu miktarları işte zeytinyağlı yaprak sarmasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın MasterChef gibi olduk. Sizlere bunları da anlatıyorum. İşte genel kuralları bildiğimiz zaman aslında çok kolay. Kurallara dikkat edeceğiz. Yani aç kalmazsınız. Bilinçli olun, dikkatli olun. Miktarla benim önermiş olduğum haftalık, günlük miktarları geçmemek şartıyla birçok şeyi yapabilirsiniz. Yani bana şunu söylemeyin. Doktor bey diyetini yaptım, aç kaldım, bir deri bir kemik kaldım. Kesinlikle hatalı yapılıyor. Yani bir şeyde hata var. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu olmaz. Birçok bizim opsiyonlarımız var. Yani dediğim gibi hastanın durumuna göre zaten hasta bize kontrole geldiği zaman kilosuna vesaire hepsini takip ediyoruz. Malnütrisyon, zayıflama, kilo kaybı varsa hemen müdahale edip diyet şeylerini değiştiriyoruz. Ama işte bunu kim yapması lazım? Hasta buradan beni videodan izleyerek bunu yapamaz. Kendi takip eden mutlaka bir diyetisyeni ve nefroloğu da olması lazım ki bunları yapsın. Hiç bulamadınız. Bunları yapacak kimse yok. Genel kuralları buradan da yine yapmaya çalışın elinizden geldiği kadar. Çünkü ben bütün dünyadaki hastaları muayene edemem, bakamam. Benim de bir sınırım var. İşte 12.000 tane hastamız var şu anda takipte. Bu bile bir mucize. Bir doktor nasıl 12.000 hasta takip eder? Çok zor. Dikkat ederseniz bu videoların altında hep yorum yapıyorsunuz. Ben yorumların hepsine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Yoksa bana ne yazmış? Hiç benim hastada değil. %99'u benim takipli hastam değil yorum yapanların ama yine de bu insani bir görev. Olsun bir hastaya bile faydam oldu mu ne mutlu bana. Ama bazen de böyle sinirlendiren yorumlar da oluyor olsun. Onları da hiç silmiyorum. Onlar da dursun. Diğer insanlar da görmüş olur bunu. Ben toleranslıyım o konuda. Yeter ki hakaret, küfür olmasın. Yani bu yakışık almaz. Tamam.
Mantar da var, değil mi? O da yine bu dönemlerde oluyor. Mayıs ayından Kasım ortalarına kadar mantarlar olabilmektedir. Mantardan hangisini öneriyordum ben hastalarımıza? Kültür mantarı ve melki mantarı. Bu ikisi. Bilmediğiniz başka abuk subuk hiç görülmemiş mantarlara gitmeyin arkadaşlar. Benim bütün önerdiklerim, bir ürün tanıtmıyorum size. Gidin de şuradan alın. Hepsini kendiniz yapabiliriz. Evinizde işte domates, patlıcan, biber, soğan, sarımsak. Bu nerede? Ya bulamayacağınız malzeme değil bunlar. Kolay bulabileceğiniz, markası güzel, güvenilir olsun. Kendiniz yapın. Gidin köylü kadınlardan alın, normal pazarlardan alın. İşi marketlerden de alabilirsiniz ama taze ve temiz olsun. İşte gıda güvenliğine dikkat edilmiş olsun. Bu bazı pestisitler falan oluyor. İşte ilaç atıyorlar. Dikkati, mesela yurt dışına giden birçok ürünümüz bazen geri dönebiliyor maalesef. Mesela yüksek oranda bazı bu öldürücü işte bakterileri, şeyleri, o haşereleri, parazitleri için kullanılıyor ama fazla geldiği zaman da insan vücuduna da zarar verebiliyor. Dikkatli olmak lazım. Burada da haftada 5 adet, yani 50 gram kültür mantarı, haftada 2 adet de melki mantarı, yani 50 gram. 50 gram tüketebilirsiniz. Başka? Devam edelim. Tuz. Tuzu biz ne demiştik? Normalde hani yaz döneminde terleme de artıyor. Terleme arttığı için sıcakta çalışanlar oluyor vesaire, tarlaya giden, bahçeye giden. O zaman tuzu biraz daha artırabilirsiniz. Biz normalde günde 1 çay kaşığı üstü silme, iyotlu kaya tuzu öneriyorduk. Yani 3 gram. Bu yaz döneminde özellikle böbreklerden işte tuz kaybı olanlardan vesaire, bunlarda 5 grama kadar çıkabiliriz arkadaşlar. Yani bombeli yapabilir. Biraz daha tuzu fazla tüketilebilir. Sakın ola ki sıfır tuz yapmayın. Hele şu yaz döneminde. Bu sefer sodyum düşmesi olur. Beyin ödemi olursunuz. Ölüm riskinizi artırır. Biz eskiden mesela 20 yıl önce falan bize hocalarımız böyle öğretiyordu. Sıfır tuz. Tansiyon varsa sıfır. Bu kesinlikle doğru değil. Sıfır tuz ölüm riskini tetikliyor. Biz de zaten bunu yıllardan beri hastalarımıza yapıyoruz. 1 çay kaşığı mutlaka öneriyoruz. Ancak tiroid bezi hızlı çalışıyorsa ne veriyorduk? İyotsuz. İyotsuz kaya tuzu. Normalse iyotlu kaya tuzu veya iyotlu kristalize tuz. Bu piyasa isimleri var. Onları söylemek istemem. Onları bulursunuz. Bunlardan yine tüketebilirsiniz. Tamam. Yani demek ki çok düşürmemek lazım. 5 grama kadar çıkmakta fayda var. Peki gelelim yaz meyvelerine. Bunlar da çok önemli. Kiraz ilave oldu arkadaşlar. Önceden zaten bir ara anlatmıştım ama kirazı haftada ortalama 1 avuç kadar kiraz tüketmenizi öneriyorum. Günde 4 tane. Ortalama işte haftada 28, yani 1 avuç yapabiliyor bu. İşte Salihli kirazı vesaire, işte İzmir Kemalpaşa zaten kirazın deposu, biz de orada oturuyoruz. Tam sezonu şu anda kirazların. Ama şöyle dikkat edin buna da. Gut hastalığı olanlar için özellikle çok daha faydalı. Ürik asit atılımını sağlıyor arkadaşlar ve ürik asitin düşmesine sebep olabiliyor. Yalnız GFR değeri özellikle 30'un altında olanlarda biraz daha dikkatli gitmek lazım. 15'in altında olanlarda ve potasyumu yine 5,5'un üzerinde olanlarda da yine doktor kontrolünde bunu yapmakta fayda var. Ben genelde 15'in altına pek kirazı önermiyorum. Daha düşük dozda. Mesela haftada 1 avuç değil de yarım avuç gibi daha dengeli gitmekte fayda var. İnsan bir oturduğunda yarım kilo kiraz rahatlıkla yerine 1 avucu. Ama işte dengeli gidin bakın. Önceden hiç yoktu. En azından bu da ilave olmuş oldu. Ortalama haftada 1 avuç, ama 60'ın üzerindeyse eğer böbrek çalışma oranınız, o zaman sınırlama olmadan yine tüketebilirsiniz. Hünnap'a ne demiştim? Hünnap yine böbrek dostu bir meyveydi. Şu anda ara verin. Eylül gibi tekrar başlarsınız. Tazelerini nasıl kullanacaktınız? Her gün 7 tane. O büyük olanları değil bakın arkadaşlar. Ben büyüklerini daha küçük, zeytinin 1,5 katı gibi, zeytine benziyor. Zeytinden biraz daha büyük, kırmızımsı rengi var. Ondan her gün 7 tane tüketebilirsiniz. Kurularını ise mesela sezonu bitti diyelim, yine var, canı yine çekiyor. Kurularını daha çok biz çay olarak öneriyoruz. Ondan da günde 1 tane. Yani haftada 7 tane oluyor kurusu. Tazesi ise her gün 7 tane. Haftada kaç oluyor? 49 tane oluyor. Onların gramları da var şimdi. Sadece tane olarak belirtmeyeyim ama şu anda ara verin Hünnap'a. Çıktığı zaman yaparsınız. Karpuza gelelim. Şu anda karpuzlar yavaş yavaş çıkmak üzere veya çıktı. Diyabeti olmayan, şeker hastalığı olmayan ve GFR'si 15'in üzerinde olanlar haftada 2 dilim, yani 300 gram kadar karpuz tüketebilir. Diyabeti olan, böbrek çalışma oranı 15'in altında olanlar da haftada 1 ince dilim, yani 150 gram tüketebilir. Yine dediğim gibi insan bir oturuşta 1 kiloyu rahatlıkla yer. 2 kilo bile yiyen var ama olmaz. Kalbiniz bir anda durur. Potasyum var çünkü içinde ve şeker için de zararlı. Diyabeti hemen şeker dengenizi bozar. Armuta gelelim, yine yazın çıkan meyvelerden bir tanesi. Diyabeti olmayan ve GFR 15'in
üstünde olanlar haftada 1 veya 2 tane yani 200 ila 400 gram tüketebilir. Şeker hastası olan ve 15'in altında olanlar ise ve kalsiyum oksalat cinsi böbrek taşı olanlar ise haftada 1 tane. Çünkü böbrek taşını tetikleyebiliyor. O için haftada 1 tane orta boy 200 gram tüketebilirsiniz. Yaban mersini yine şu anda sezonu çıkmak üzere. Tazesini diyabeti olmayanlar haftada 300 gram, yani bir avuçtan daha fazla oluyor. Diyabeti olanlar da 150 gram. Gramajlarına bakarsınız, tüketebilirsiniz. Elma nasıldı? Elma genelde sonbahar meyvesi olmasına rağmen her zaman bulunabiliyor elmalar. Yeşil ekşi elma en güzeli. Yeşil bulamadım. Kırmızı da olur, sarı da olur. Ondan da tüketebilirsiniz. Diyabeti olanlara her gün 1 tane yani 100 gram. Diyabeti olmayan hastalarda ise 2 tane, 3 tane hatta 4 tane bile tüketebilirsiniz. Böbrek dostu bir meyve arkadaşlar. Yeşil ekşi elma. Limon. Limon yine hep kışın da bulunuyor, yazın da bulunuyor. Her mevsim hemen hemen bulunabilen bir ürün. Günde çeyrek limon normalde öneriyoruz. Yani 25 grama denk geliyor bu. Eğer böbrek taşınız varsa özellikle kalsiyum oksalat cinsi o zaman günde yarım limon. Bu taş oluşumunu azaltıyor arkadaşlar. Bu limonun böyle bir özelliği var. Evet, ananasa gelelim. Ananas da yıl boyu yetişebilen bir ürün. Temmuz ve Ağustos aylarında hasatı yapılıyor. Bunda da diyabeti olmayanlar, şeker hastalığı olmayan haftada 150 gram, diyabeti olanlar ise haftada 100 gram kadar tüketebilir. Yalnız kanın pıhtılaşmasını engelleyen kan sulandırıcı ilaç alanlar ve böbrek nakilli hastalar ilk 1 yıl uzak durması lazım bundan. Zeytin de yine sonbaharda hasat edilmesine rağmen her yerde bulunabiliyor. Zeytinyağı her mevsim elimizde olabiliyor. Zeytinyağını ne demiştim ben? Soğuk sıkım olmak üzere günde 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı tüketebilirsiniz. Yani 40 grama denk geliyor kabaca. Zeytini ise her gün 7 tane olmak şartıyla tuzsuz yeşil zeytin tüketebiliriz. Eğer siyah da olabilir ama içine bu acılığını gideren bir madde konuyor. Kostik. Ya o hiç konulmaması lazım veya çok o mevzuat limitlerine uyularak konulması lazım. Onu dalında kurutulmuş siyah zeytin. Onu da tüketebilirsiniz. Günde 7 tane 8 tane olmak üzere. Yani ortalama 30 grama denk geliyor. O da yine serbest. Ama hangi meyveler kesinlikle tüketilmemesi gerekiyordu? Erik, çilek, böğürtlen, incir, karadut. Aman ha, özellikle erik ve çilek hemen böbrek değerlerinizi bozuyor bak anında. Bizim bütün hasta bir geliyor hasta kreatin 2'lerde gayet güzel gidiyor. Yaz sezonu geliyor kreatin 3,5'a çıkmış. Hiçbir şey yapmamış. Her şey ne yedin? Çilek yedim. Hemen bozuyor. Zaten GFR değerleri biraz bir 15'lere falan yaklaştı mı? Oksalat özellikle başka maddeler de var yine içinde iyi gelmiyor. Onun için onlardan mümkünse belki 1000'de 1 çok canınız çekti canım o kadar da alabilirsiniz de yani çok katı böyle olmaz demiyorum ama mümkünse dikkat edin bunlara. Mesela dutta da kara dut kesinlikle olmuyor. Beyaz dut belki olabilir ama mümkünse ondan da uzak durun yine. Mesela meyvelerden ben karpuzu öneriyorum, kavunu önermiyorum gibi. Evet, kavun yasak, asit yükü. Cevizi ne demiştim peki? Ceviz şu anda dediğim gibi Eylül gibi falan Ağustos sonunda çıkıyor. Ceviz ve ceviz suyuna mümkünse ara verin. Taze çıktığı zaman tekrardan cevize başlayabilirsiniz. Haftada biz kaç tane öneriyoruz cevizi? Haftada 4 tane yani 20 gram. 2 tanesini ceviz suyu olarak yapın, 2 tanesini de çiğden yiyin. Yine fındık şu dönemde de bulunabilmekte. Haftada ortalama 10 tane fındık ama nasıl olacak? Taze, kavrulmamış, tuzsuz ve çiğ olmak şartıyla. Haftada 10 tane fındık yiyebilirsiniz. 20 grama denk geliyor. Badem de haftada 8 tane yani yine 20 gram tüketebilirsiniz. Yalnız serum fosfor değeriniz 5'in üzerindeyse böbrek çalışma oranınız 15'in altındaysa bu miktarların yarısı kadar tüketmenizde fayda var. Evet gelelim ete. Et dönemi değil mi? Şu anda şeyler oluyor. İşte mangallar falan yapılıyor. Et tüketebilir miyiz? Et serbest de tüketilebilir. Haftada ne kadardı? Yarım kilo kadar. Şu anda balıktan uzak durun arkadaşlar. Zaten ben balığı genelde 30'un altında önermiyordum GFR'de. Zaten av yasağı var. Mümkünse balık yemeyin. Tavuk da ancak gezen köy tavuğu bulabilirseniz onlardan kaliteli işte bu zamanında kesilmiş falan olursa işte atıklarla beslenmemiş antibiyotik ve kimyasallardan arınmış olursa yine haftada ve 2 haftada bir tane but belki tüketilebilir. Ama kırmızı et olarak dana, kuzu, koyun, oğlak eti bunları mangal, ızgara, buğulama onları da kullanabilirsiniz. Yalnız gut hastalığınız varsa tabii bunları yarı doza düşürmenizde fayda var. Kırmızı et de mümkünse az yağ
yağlı olsun. Ama kalp ve damar hastalığı olanlar, kolesterol yüksekliği olanlar için, ama bunlar yoksa, sağlıklıysanız o açıdan şey yapabilirsiniz. Yağlısını da tüketebilirsiniz. Gelelim patlıcan kebabına. O da şu anda gözde olan gıdalardan bir tanesi. Neydi? Patlıcan. Haftada 2 taneydi. Şimdi 3'e çıkmıştık. Haftada 3 tane közledikten sonra ama yine. Domates yine haftada 3 tane serbest demiştim. Közledikten sonra. Kıyma veya koyun veya dana eti yine kullanabilirsiniz. Soğan. Haftada 2 tane 3 tane kuru soğan yine serbestti. Közleyip yiyin. Yumurta anlatmıştım. 2 tane 3 tane beyazı serbestti günde. Şey nasıldı? Sarısı haftada 2 taneydi. Maydanoz yarım tutam veya bir tutam. Karabiber yine serbestti. Tuz günde 3 gram 5 gram. Zeytinyağı yine 3-4 yemek kaşığı. İşte bakın size patlıcan kebabının malzemeleri çıktı. Afiyet olsun. Güzel kullanabilirsiniz. Gelelim bal. Bal da yine yaz döneminin ürünlerinden bir tanesi. Biz genelde balı, yani kaliteli, düzgün, kurallara uygun olmak şartıyla süzme veya petek bal olarak öneriyoruz. Diyabet hastasıysanız günde bir çay kaşığını, yani 3 ila 5 gramı geçmemeniz lazım. Diyabetiniz yoksa günde 3 kaşık, 4 kaşık, hatta 5-6 kaşık bile tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ama fazla da abartmayın. Ortalama 60 ila 80 gram kadar süzme veya çiçekli, petekli, çiçekli ballardan alabilirsiniz. Sakın ola ki toz şeker, kesme şeker gibi işlem görmüş rafine şekerleri yanaşmayın. Çay içeceksiniz, balla için gibi bir şey, tatlı bir şey yapacaksınız. Balla, pasta yapacaksınız, balla yapın gibi. Peki su ve sıvı tüketimi nasıl olacak yaz döneminde? Şimdi insanlar terliyor, daha çok sıvı ihtiyacı var. Biz yazın ortalama 2 litre alkali su öneriyoruz. Aksi bir durum belirtilmedikçe. İlave olarak da yarım litre su dışı sıvılar, işte çorbalar vesaire, bu çaydır vesaire de onlardan. Ama bir istisnası var. Polikistik böbrek hastalığınız varsa bunlara ilave yarım litre veya 1 litre daha su koymanız lazım. Yani 3-3,5 litreye neredeyse çıkıyor yaz döneminde. Çünkü polikistik böbrek hastalığı susuz kaldığı zaman böbrek taşı, enfeksiyon vesaire bunlar artıyor. Gelelim kahveye. Kahveyi ortalama haftada 2 fincan, yani 150, bir fincan 75 mililitre, 2 fincan Türk kahvesi içebilirsiniz. Çayı ise günde 3-4 tane. Bazı durumlarda 4'e 5'e kadar da çıkabiliyoruz. Ortalama 300-400 mililitre normal siyah çay olarak tüketebilirsiniz. Çayın içine ya şeker hiç koymayın veya illa şekersiz içemiyorsan bal koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, bal sıcakta belki etkileniyor ama balla yapabilirsiniz. Bir zararı olmuyor onun. Gazlı içeceklerden tamamen uzak duruyorsunuz. Yalnız taşikardi, ritim bozukluğu, hipertansiyon, böbrek taşınız varsa bu çay ve kahveyi yarı yarıya düşebilirsiniz. Onu siz kendiniz ayarlayın. Kesinlikle arkadaşlar şunu yap: meyve suyu, atom meyve suları, maden suları, işte gazlı içecek, bunlar yasak. Yaz döneminde çok kullanılıyor bunlar. Tüketiliyor. Buna maden suyunu niye yasaklı? Tuz deposu, potasyum deposu, birçok mineral var. Faydalı. Böbrek hastası olmayanlar tabii ki içebilir ama böbrek hastalarını önermiyorum. Ev yapımı limonata. Bunu rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Ne var ev yapımı limonata? Su var, limon var, buz var, bal var. İşte tamam. Bunların hepsinin miktarları da vardı. Serbest. GFR değeriniz 15'in altındaysa limonun kabuğunu da 15'in üzerindeyse limonun kabuğunu da koyun. 15'in altındaysa limonun kabuğunu kullanmayın. Limonun kabuğu da çünkü aroma veriyor bunu yaparken. Rendeleyip içine koyabilirsiniz. Şimdi GFR değeri 15'in üzerinde olanlar limon kabuğunu da limonata yapımında kullanıyor. Günde yarım, yani 100 gram veya günde çeyrek gram limon serbest demiştik. Pardon, çeyreği ne kadardı? 25 gramdı. Yarımı ne kadardı? 50 gramdı. Yani 25 ile 50 gram olacak şekilde. Ama bu günlük limitti. Siz bu günlük limitinizi mesela haftada 1 gün 2 gün daha fazla tüketmek istiyoruz. Öyle de yapabiliriz. Bir tane limon ne kadardı ortalama? 100 gram. Onu bir günde de tüketebilirsiniz potasyumunuza göre. Ayran peki? Ayran da var, kefir de var bu yaz döneminde. Bunları da haftada 1 su bardağı olacak şekilde. Yani 1 su bardağı ortalama 150-200 mililitreye denk geliyor. Yine tüketebilirsiniz ama eşlik eden gut hastalığı vesaire varsa miktarları o zaman azaltabiliyoruz. Evet, sonuncusu arkadaşlar gül çayı. Şu anda güllerin tam sezonu. 1-2 ay sonra güller neredeyse bitiyor. Güllerden hangi gülü öneriyordum ben? Özellikle bu Isparta gülü gibi olan, kokulu olmak şartı var. Renk önemli değil. Renkli olur olmaz. Kokulu olacak. O böbreğin kokusu, böbrek demişim. Gülün kokusu, frekansı vardı. Aromaterapi dediğimiz bir şey. Bunu biz çay haline getiriyoruz. Şu anda tam sezonu. Aksi bir durum belirtilmedikçe haftada 2 fincan gül çayı içebilirsiniz arkadaşlar. O gül çayı nasıl yapıldığının videosunu da yapmıştım. 4 tane gülün yaprağını koyuyorsunuz.
ıhlamur gibi demliyorsunuz. Hem çayını içiyorsunuz hem de yapraklarını yiyorsunuz onları. Bu önemli. Bu küçük küçük yapraklar ama reçel yapılan. Sakın ola ki bu alttaki yeşil yapraklarını koymayın. Geçen bir hastama söyledim. Ya gül çayı içtim çok acı geldi dedim. Acı olmaz. Nasıl içtiniz? Yeşil yapraklarını koymuş. Mesela onun videosunu da açıkladım orada. Oradan bakın. Yalnız kimler dikkat edecek? Bu böbrek çalışma oranı 10'un altında olanlarda özellikle 7'nin altında haftada 1 fincan öneriyoruz arkadaşlar. Bu bazı yan etkileri de olabiliyor. Özellikle ishal yapabiliyor. İshali olanlarda işte kronik ishallerde önermiyoruz. Bir de kanın pıhtılaşmasını engelleyen kumadin, heparin gibi ilaç alanlar gül çayından uzak durması lazım. Evet, elimden geldiğince bütün konuları yeniden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı ve huzurlu günler dilerim. Allah'a ısmarladık.